Geçen derste ben bir yeri çıktım söylemeyi öğrendiniz. Bu derste ise ben bir yere vardım, geldim söylemeyi öğreneceksiniz. Ve bunun için iki tane fiilimiz var. Прийти, yürüyerek gelmek ve приехать, araçla gelmek. Burada herhangi bir tekerlekli araçtan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve burada görüyorsunuz geçen derste gördüğümüz hareket fiillerin neredeyse aynısı. Sadece po öneki yerine pri öneki geldi. Bu kadar. Çünkü pri öneki varış noktasını anlatan bir önek. Ama ne zaman varış noktasını anlatıyor? Hareket fiilleri kullandığımız zaman. Evet ve burada geçen dersteki fiillerin kökleri aynı kalıyor. Dolayısıyla yapacağımız çekimi de aynı olacak. Sadece önekimiz değişecek. Bu kadar. Aslında dersimiz son derece basit. Yani mesela siz eve geliyorsunuz ve ben geldim diyorsunuz. İşte bu durumda şu andaki derste kullanacağımız hareket fiilleri bilmemiz gerekiyor. Evet ve bu fiilleri başka fiillerle karıştırmamak için varmak olarak kodlayabilirsiniz. Yani ben vardım olarak ya da başka biri vardı olarak düşünebilirsiniz bunu. Evet ve şimdi priti fiili alıyoruz ve çekimliyoruz bunu. Eril isimden bahsediyorsak on prişol, o geldi. Dişil isimden bahsediyorsak ana prişla, o geldi, kadın. Yani bir dişil bir kelime. Orta cins ano пришло. Çoğul isim ise они пришли. Formumuz bu. Geçen dersteki gördüğümüz formlara benzer. Değil mi? Evet ve şimdi örneklerimizi verelim. Erkeksiniz, sen ne zaman geldin? Bu tarz soru size Rusça'da nasıl sorulur? Когда ты пришел? Ali, когда ты пришел? Ne zaman geldin? Я только что пришел. Только что tam şimdi demek. Только что yani iki kelime yan yana geldiğinde tam şimdi demek. Я только что пришел. Ben yeni geldim. Arkadaşlar bu dersi Rusça öğrenenlere faydalı olabileceğini düşünüyorsanız buna like atmayı unutmayın. Veya bir arkadaşınızı merak ediyorsunuz ve o geldi mi soruyorsunuz. Erkekten bahsediyorsunuz. O zaman Mehmet уже пришел. Mehmet artık geldi mi? Уже bu durumda çok sık kullanıyoruz Rusça'da. Уже artık demek. Yani olay oldu mu anlamında. Evet ve burada tek kereye mahsus yapılan bir varma hareketinden bahsediyoruz arkadaşlar. Sürekli yapılan bir hareket yok burada. Da пришел, evet geldi. Ve eğer kadınsınız o zaman mesela sen eve ne zaman geldin birisi de soruyorsa когда ты пришла домой? Я пришла в 7. 7'de geldim. Veya kadınsınız ve evinize giriyorsunuz. Ben geldim, ya пришла diyorsunuz. Evet arkadaşlar bunun gibi hazır olan video dersleriyle ve canlı grup dersleri katılarak Rusça öğrenmek istiyorsanız kursumun linki videonun altında. Veya biri gelecekti, o geldi mi gelmedi mi gibi bir merak ediyorsunuz. O zaman Ayşe уже пришла? Ayşe geldi mi? Да, пришла. Evet geldi veya нет, еще не пришла. Еще henüz, daha gelmedi soruyoruz. Burada еще kullanıyoruz. Ve şimdi orta cins isim kullanalım. Mektup bekliyorsunuz. Mektup bana geldi mi soruyorsunuz. Мне пришло письмо. Да, пришло. Evet geldi. Ve çoğu isim kullanmamız gerekiyorsa misafir kelimesi kullanalım. Misafirler olarak Rusça'da gosti genelde çoğu olarak kullanılır. Ve şimdi misafirliğiniz gelecek fakat siz biraz geç kalıyorsunuz. Trafikte takıldınız ve evinize telefon açıp soruyorsunuz. Гости уже пришли? Гости уже пришли? Misafirler yani artık geldi mi diyorsunuz. Да, пришли. Evet geldiler. Ya da нет, не пришли. Gelmediler. Ve şimdi araca binerek bir yere gelmekten bahsediyorsak o zaman приехать fiili kullanıyoruz ve çekimleri gayet de basit. Он приехал, erkekse, она приехала, kadınsa, dişil kelime ise orta cinsi düşürüyorum çünkü pek kullanılmıyor bu durumda ve они приехали diyorum. Они приехали, onlar geldiler.
Evet, özellikle uzak mesafeden bahsediyorsak, şehir arası, ülke arası ya da semtler arasından bahsediyorsak o zaman приехать kullanıyoruz. Ve şimdi Ahmet diye bir arkadaşınız şehir dışına çıktı ve birkaç gün sonra onu sokakta görüyorsunuz. Привет, когда ты приехал diyorsunuz. Ne zaman geldin? Приехал. Я приехал в субботу. Ben cumartesi günü geldim. Şimdi Ahmet'in yerinde kadın olsaydı o zaman ne diyecektik? Привет, Ayşe, когда ты приехала? Değil mi? Я приехала сегодня. Bugün geldim. Ve mesela evde misafiriniz var. Misafiriniz kadın. Biri sizi arıyor soruyor. Привет, что ты делаешь? Ne yapıyorsun soruyor. Siz de Ayşe bana geldi. Oturuyoruz, çay içiyoruz diyorsunuz. Evet ve burada Ayşe arkadaşımız kapı komşu arkadaşımız değil. Başka bir semtte oturuyor. Bayağı bir yolculuk yapmış. O yüzden приехать fiili kullanmamız lazım. Ко мне приехала Ayşe. Сидим, пьем çay. Bana Ayşe geldi. Oturuyoruz, çay içiyoruz. Evet, bu şekilde. Ve bir grup insana sesleniyorsunuz veya siz birine hitap ediyorsunuz, o zaman приехали söylemeliyiz. Mesela bana Rusya'dan misafir geldi diyorsunuz. Ко мне приехали гости из России. Bana Rusya'dan misafir geldi. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar ve burada bu fiillerin kullanımı ile ilgili unutmamamız gereken sürekli biri geliyorsa değil, tek kerede biri geldi dediğimiz zaman ya da ben geldim dediğimiz zaman kullandığımız fiiller bunlar. Увидимся. Пока.